Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Çay demlenene kadar hazır, bekleme derdi olmayan muhteşem bir mayasız poğaça tarifi. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten lezzeti de muhteşem oldu. Çok pratik bir şekilde çay demlenene kadar hazırlayabileceğimiz harika bir kaşarlı poğaça tarifi arkadaşlar. Misafir sofralarımızı süsleyecek bir lezzet. Evet, lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Akşamdan çıkarmış ve yumuşamış olan 100 gram tereyağımı yoğurma kabıma alıyorum arkadaşlar. Ben tereyağı kullandım, margarin de kullanabilirsiniz. Ama itiraf etmeliyim ki bu tür hamur işlerinde tereyağı gerçekten ayrı bir lezzet veriyor. Üzerine klasik çay bardağıyla bir çay bardağı sıvı yağımı alıyorum arkadaşlar. Ben bu tarifim için bir adet yumurta kullandım. Yumurtam da şanstan çift sarılı çıktı. Sarısının tekini üzeri içine ayırdım arkadaşlar. Bir adet de yumurtamı içine ilave ediyorum. Ve bir yemek kaşığı sirkemi ekliyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker ve 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı yoğurdumu ekledim ve üzerine 2 paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Ben bu tarifim için arkadaşlar toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unumuzun 1 su bardağı mısır unu arkadaşlar. Diğer kalan 4 su bardağı normal un. Sıvı malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra 1 su bardağı mısır unumu ilave ediyorum. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum ve güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. Hamurum katılaşana kadar böyle bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Katılaştıktan sonra diğer unumu ilave ediyorum ve elimle yoğurma işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Gerçekten hamurumuzun kaliteli bir hamur olması, çok güzel bir şekilde yoğrulması böreklerimizin, çöreklerimizin ve poğaçalarımızın lezzetine lezzet katacaktır arkadaşlar. Evet, bu şekilde kaşığı çıkardım içinden. Elimle güzel bir hamur olana kadar şöyle bir toparlayacağım. Sonrasında tezgahıma alıp tekrardan yoğurma işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Gerçekten sizin destekleriniz benim için çok önemli, çok değerli arkadaşlar. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren güzel yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Tezgahıma aldım, yoğurma işlemine devam ettim ve şekilde görüldüğü gibi yasladığım hamurlarımı göz kararı hamur matıyla parçalar haline bölüyorum ve toplamda 20 adet beze oluşana kadar büyükten küçüğe alarak 20 adet beze oluşturuyorum arkadaşlar. Ben bu tarifim için kaşar peynir kullandım. Siz beyaz peynirden de yardım alabilirsiniz. Bezelerimi aldım ve dinlendirme işlemi yapmadan kare kare kesmiş olduğum kaşarlarımı içerisine koyuyorum ve bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Videomun başında da söylediğim gibi arkadaşlar, gerçekten dinlendirmeye, tepsi mayası almaya, mayalanmaya hiç gerek yok. Çay demlenene kadar hazırlayıp kıyır kıyır tüketebileceğiniz gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Misafir sofralarımızı, gün sofralarımızı ve özellikle hafta sonu kahvaltı sofralarımızı süsleyecek bir tarif oldu. Ben de bu tarifimi hafta sonu kahvaltısı için yaptım. Gerçekten çok severek ve beğenerek yedik. Ne diyoruz, inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğum bezeleri pratik bir şekilde elimle hafif hafif açtım. İçerilerine kaşarları yerleştirdim ve bu şekilde çok güzel ve de pratik bir şekilde poğaçalarımı yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tariflerimi genelde tüm püf noktalarına dikkat ederek vermeye çalışıyorum.
Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Yorum atarsanız mutlaka dönüş yapacağım arkadaşlar. Evet, poğaçalarım hazır. Toplamda 20 adet poğaça elde ettim arkadaşlar bu hamurdan. Videomu uzun tutup sizi bunaltmamak adına hızlı hızlı geçiyorum. Ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısının üzerine yarım çay kaşığı, hatta yarım çay kaşığından daha az olacak şekilde pekmezimi ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp her tarafına gelecek şekilde poğaçaların üzerine sürüyorum arkadaşlar. Bu tür hamur işlerinde şayet pekmez kullanacaksak pekmezin miktarına çok dikkat edelim arkadaşlar. Pekmez fazla olur, güzel olur diye düşünmeyin. Gerçekten pekmezin fazla olması pişirme süresini kısaltıyor ve poğaçalarımızın çok çabuk yanmasına sebep oluyor. O yüzden pekmezi çok az bir şekilde kullanmaya dikkat edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün poğaçaların üzerine güzelce sürüyorum pekmezli yumurta sarısı karışımını. Evet, her tarafına gelecek şekilde güzel bir şekilde 2 kat olacak şekilde yumurta ve pekmez karışımını sürdüm arkadaşlar. Kaşarlarımız alttan patlamaması için bu şekilde üst taraftan çizikler atıyoruz poğaçalarımıza. Benim gibi bir ya da 2 çizik atabilirsiniz arkadaşlar. Ben poğaçalarımın üzeri için beyaz susam kullandım arkadaşlar. Dilerseniz susam ve çörek otu karışımı da ilave edebilirsiniz. Evet, bu şekilde süslüyorum. Arkadaşlar bu esnada ben 180 derecede fırınımı ısıttım 5 dakika öncesinden. Ve poğaçalarımı 180 derece ısıtmış olduğum fırınıma pişmeye gönderiyorum. Benim fırınım toplamda 20 dakikada pişirdi arkadaşlar. Yine her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet arkadaşlar, poğaçalarım çıktı fırından, ilk sıcaklığı geçti ve şu şahane görüntüyü sizinle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz, gerçekten muhteşem kurabiye tadında bir poğaça oldu. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.